Merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomda magnet, duvar süsü, anahtarlık ya da çanta süsü gibi alanlarda kullanabileceğiniz harika ve kolay tığ işi projesi hazırladım. Projenin yapılışına halkanın içerisindeki ağaç desenini yaparak başlayacağız. Kahverengi renk ile ilk düğümü attıktan sonra 6 zincir yapalım. İkinci zincirden başlayarak yan yana 5 tane sık iğne yapalım. Bir zincir, deseni çevirelim. İlk ilmeğin tepesinden başlayarak yan yana 5 tane sık iğne yapalım. Bir zincir, tekrar deseni çevirelim ve alt sıradaki işlemi tekrar edelim. İlk ilmeğin tepesinden başlayarak yan yana toplam 5 tane sık iğne yapacağız ve bu şekilde 5 sıra olana kadar örmeye devam edelim. Beşinci sıranın sonuna geldiğimiz zaman bir zincir yaparak ipi keselim ve yeşil renk ile sıranın başından devam edelim. Sıranın başındaki ilk sık iğnenin tepesinden ipi sabitleyelim ve 5 zincir yapalım. Sonraki sık iğnenin tepesine ikili trabzan, 2 zincir, sonraki trabzanın tepesine ikili trabzan yapalım. İki zincir, sonraki trabzanın tepesine ikili trabzan, 2 zincir ve son sık iğnenin tepesine ikili trabzan yapalım. Zincir ile birlikte yan yana toplam 5 tane ikili trabzan yapmış olduk. Bir zincir yaparak ipi keselim. Sıranın başında yapmış olduğumuz 3. zincirin tepesinden ipi sabitleyerek 3 zincir yapalım. Ve ilk boşluğun içerisine 3 tane ikili trabzan, zincir ile birlikte toplam 4 tane ikili trabzanı yaptıktan sonra ilk zincirin tepesinden ilmeği geçirerek buraya popcorn oluşturalım. 3 zincir, aynı boşluğun içerisine 4 ikili trabzandan oluşan popcorn yapalım. Üç zincir, sonraki boşluğun içerisine aralarında 3 zincir olacak şekilde 2 tane popcorn yapalım ve popcornları 4 ikili trabzandan oluşturalım.
Kalan 2 tane zincir boşluğuna da buradaki işlemleri tekrar ederek sıra sonuna kadar devam edelim. Son popcorn'u da yaptıktan sonra bir zincir yaparak ipi keselim. Yapmış olduğumuz bu ağaç desenini buradaki halkanın içerisine yerleştireceğiz. İlk yapmış olduğumuz popcorn'un tepesinden tığı geçirelim. Daha sonra halkanın içerisinden geçirerek buraya deseni sabitleyelim ve sık iğne yapalım. İki popcorn arasındaki boşluğa halkayla birlikte 3 tane sık iğne yapalım. Sonra gelen popcorn'un tepesine bir sık iğne. İki popcorn arasındaki boşluğa 3 sık iğne. Popcorn'un tepesine bir sık iğne. İki popcorn arasındaki boşluğa 3 sık iğne. Buradaki popcornlar bitene kadar bu işlemi tekrar etmeye devam edelim. Son popcorn'un tepesine geldiğimiz zaman popcorn tepesine de bir tane sık iğne yapalım ve şimdi buradaki kahverengi alana gelene kadar halkanın içerisine sık iğne ile doldurmaya devam edelim. Son popcorn'un tepesine yapmış olduğumuz sık iğneden sonra ben toplam 15 tane sık iğne yaptım arkadaşlar. Burada ağacın kökünde bulunan ve ilk yapmış olduğumuz 6 zincirden burayı da sabitleyeceğiz. Burada 5 tane sık iğne yaptığımız için 5 tane ilmeği kullanarak yan yana 5 tane sık iğne yapalım. Kahverengi alana başlamadan önce popcornla bu arada 15 sık iğne yaptığım için şimdi tekrar arada 15 tane sık iğne yapacağım ki daha simetrik ve düzgün bir görüntü elde edelim. 15 sık iğneyi yaptıktan sonra ilk yapmış olduğumuz sık iğnenin tepesine kayma dikişi yaparak burayı birleştirelim. Bir zincir, sonraki ilmeğin tepesine kayma dikişi, bir zincir, sonraki ilmeğin tepesine kayma dikişi ve bu şekilde sıra sonuna kadar altta yapmış olduğumuz tüm sık iğnelerin tepesine bir zincir, kayma dikişi, bir zincir, kayma dikişi şeklinde devam edelim. Son kayma dikişini yaptıktan sonra bir zincir yaparak ipi keselim ve ilk ilmeğin tepesinden gizli birleştirme yapalım. Buradaki gizli birleştirmeyi yaptıktan sonra da arka taraftaki ilmeklerin arasından gizleyebildiğimiz kadar gizleme işlemini yapalım. Ağacı tam olarak simetrik oturtabilmek için sık iğneleri istediğiniz yönde kaydırabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi buradaki üst noktaya anahtarlık klipsi takacağım ve buradaki halkanın zincirini çıkartacağım. Siz isterseniz uç noktadan takma işlemini yapabilirsiniz. Şu şekilde ağacı ortalayacak bir vaziyette herhangi bir ilmeğin tepesinden halkayı geçirebilirsiniz. Şimdi
alt taraftaki püskül çalışmasını yapalım. Püsküller için yaklaşık 10 santimetre uzunluğunda 5 tane ip keselim. Bu ipi ikiye katlayalım. Ve kahverengi alanda yaparken kullanmış olduğumuz sık iğne ilmeklerindeki kayma dikişi tepelerinden bunları sabitleyelim. Önce ipi geçirelim. Daha sonra bir zincir yaptığımız zaman püskülü oluşturmuş olacaksınız. Projemizi de tamamlamış olduk. Bu videoda anlatacaklarım bunlardan ibaretti. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Sonraki eğitim videosunda görüşene dek lütfen kanalıma abone olarak videomu beğenmeyi ve sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Hoşça kalın.